Dyson bataryaları neden bozuluyor? Bununla ilgili çok soru alıyorum. Sebebi nelerdir? Ne yapmalıyız? Arkadaşlar öncelikle kontrol testinden başlayacağım. Bu örnek V15 bataryası. V12 bataryasında düğme yok. V15 bataryasının tepesinde şöyle bir düğme vardır. Buna bastığınız zaman bir süre sonra gördüğünüz gibi burada mavi ışıklar yandı. Bu mavi ışıklar yanıyorsa arkadaşlar ya da şarja taktığınızda aynı şekilde, bakın şarja taktığımızda mavi ışıklar yandı. Bataryanız kesinlikle sağlamdır. V12'ninkini deniyoruz. Işıklar yanıp sönüyor. Yani eğer bataryadan mı yoksa şarj aletinden mi diye şüpheleniyorsanız değerli arkadaşlar, şarj aletinden bataryanızı ayırın. Bataryanız bitik bile olsa, yani bitme seviyesinde bile olsa, boş bile olsa bataryanız, düğmesine bastığınız zaman kesinlikle mavi ışığı 2-3 saniye sonra yanması lazım. Böyle 4-5 kere tekrar eder. Eğer yanmıyorsa bataryanızdandır. Yanıyorsa ve şarj olmuyorsa o zaman şarj aletinden şüphelenin lütfen. Diğer arızalanma sebeplerine gelince, birincisi arkadaşlar, bataryanız %20, %10 civarında cihaza bu şekilde takılı olarak bıraktınız. Ondan sonra 1 ay 2 ay boyunca evinize gelmediniz, tatile gittiniz. Bunlar sürekli standby konumunda kaldıkları için Dyson'lar kullanmasanız bile bir miktar enerji harcarlar. O yüzden siz 2-3 ay sonra eve geldiğinizde bu batarya 0 mil altına düşer. Yani %5'in 0'ın altına düştüğü zaman, bu bataryalarda enerji kalmadığı zaman, bunlarda kitleme diye bir şey vardır değerli arkadaşlar. BMS devresi var bunun içerisinde. BMS devresi diyoruz. Bu kendini kitler. Ondan sonra siz eve tekrar geri döndükten sonra 2 ay sonra bir daha şarja da taksanız, enerji de verseniz asla batarya artık kendini şarj etmez. Kilitlenmiştir. Kilitlenmiş bataryada e, yani V12, V15 fark etmez. Gen 5'te de aynısı. Kilitlenmiş batarya ölü bataryadır arkadaşlar. Artık maalesef kurtarma şansınız yok. İçindeki BMS kart değişmesi gerekiyor. O da maliyetli bir işlem. Onu da öncelikle defaatle söyleyeyim size. Bu konuya da dikkat edin. Diğer mesele %10'un altına düştüğünde, hatta %10'u gördüğünüz zaman lütfen cihazı çalıştırmayın. Cihazı çalıştırmaya devam ederseniz yani anlık olarak, çünkü bunlar da yaşanabiliyor. Yüksek amper çeker. Yani birden %5'lere ya da %5'in de altına düştüğü zaman az önce bahsettiğim senaryodaki olayı yine yaşayabilirsiniz. Yani batarya içerisindeki hücreler çok düşük. Onların belirli bir voltajları var. Onun altına düştüğü zaman batarya kendini kilitleme emri veriyor. Çünkü o işlemcisinde öyle bir kod yazılmış. Yine aynı sorunla karşılaşabilirsin. Lütfen %10'a kadar gelmeyin bile. Yani o safhadan sonra lütfen cihazınızı şarja takmayı ihmal etmeyin değerli arkadaşlar. Çünkü bataryalar bildiğiniz gibi bu cihazların en pahalı parçası. Bataryalar. Bu konulara dikkat edin lütfen. Yani son mesele arkadaşlar, bataryanızın uzun süre gitmesini istiyorsanız turbo modda lütfen kullanmayın. Turbo mod zaten diğer videomda da bahsettim, kanalımdaki videomda. Cihaza da yani anakartının, motorunun ömrünün çabuk bitmesine sebep oluyor. Ayrı mesele. Bataryaya daha fazla zarar veriyor. Çok yüksek amperle bir anda boşaltma yaptıkları için bunun içindeki hücrelerin ömrü çok kısalıyor. Onu özellikle söylemek istiyorum. Yani hiç turbo modda kullanmamış 8 yıllık 9 yıllık cihazlar geldi bana. Bataryası hala yarı ömründe. Yani düzgün kullandığınızda bu cihazların bataryası değerli arkadaşlar yaklaşık 8 ila 10 yıl arasında gidiyor. Bilginiz olsun. Sağlıklı hücrelerin ömrü yaklaşık o kadar dayanabiliyor. Şimdilik aklıma gelenler bunlar. Sorularınız olursa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın.